Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda tığ işi, hırka, kazak, motifli çanta projelerinizde değerlendirebileceğiniz tığ işi kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım kare motifin sık iğne sırasını artırarak motifleri küçültebilir, sık iğne sırasını azaltarak motifi de küçültebilirsiniz ve istediğiniz renk kombinini uyarlayabilirsiniz. Motifin anlatımını yaparken kullanacağım iplerin markası Alize Cotton Gold marka arkadaşlar. Tığ numarası olarak ise 2.75 milim ile motifi öreceğiz. Ve beyaz renk ile sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine son kez 3 trabzan yapalım. Toplam 4 tane trabzan grubu yapmış olduk. 2 zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma. 1 zincir, ipi burada keserek bir sonraki renge geçiş yapalım ve sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. İpi sabitlemeden önce bir zincir ve yapmış olduğumuz herhangi bir iki zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaparak birinci köşeyi oluşturalım. Alt sırada yapmış olduğumuz tüm iki zincir boşluklarının içerisine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaparak diğer köşeleri oluşturacağız ve sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Köşeler arası geçişte zincir yapmayalım. Sadece köşelerde 2 zincir yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma. Bir zinciri yaptıktan sonra ipi keselim ve renk değişikliği yapalım. Bir zincir. Yapmış olduğumuz herhangi bir iki köşe ortasından ipi sabitleyelim. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, ve alt sırada görmüş olduğumuz tüm köşelerdeki zincir boşluklarına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Kenarlarda bulunan köşeler arası boşluklara da 3 zincir yaparak sıra sonuna kadar devam edelim.
Gruplar arası geçişte zincir yapmayacağız. Sadece köşelerde 2 zincir yapmalıyız. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma, bir zincir yaparak ipi keselim ve diğer dördüncü renge geçiş yapalım. Bir zinciri yaptıktan sonra kenarlarda bulunan herhangi bir grup ortasından ipi sabitleyebilirsiniz. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, sonraki grup ortasına 3 trabzan, köşelere 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, kenarlarda bulunan boşluklara ise 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna ulaştığımız zaman ilk zincirin tepesine kaydırma, bir zincir, ipi keselim ve başlangıçta kullanmış olduğumuz beyaz renk ile devam edeceğim. Herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir, köşeye kadar altta görmüş olduğumuz tüm trabzanların tepesine sık iğne yaparak devam edelim. Köşeye 2 sık iğne, 3 zincir, 2 sık iğne yapalım. Ve diğer köşeye gelene kadar alttaki tüm trabzanların tepesine sık iğne yapacağız. Köşeye 2 sık iğne, 3 zincir, 2 sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna ulaştığımız zaman son 3 tane sık iğnenin de tepesine sık iğneleri yapalım. Ve son sık iğneyi yaptıktan sonra burada gizli birleştirme yapacağız. İpi kesiyorum. Zincirin hemen tepesinde görünen 2 ilmeğin üst kısmından tığ geçirelim. Ve kopartmış olduğumuz ipi de tekrar bu ilmeğin içerisinden geçirdim.
Ve en sonki yapmış olduğumuz sık iğnenin arkasındaki tek kanadı alarak bu ipi de buradan geçirdim. İç içe geçmiş V'leri bu şekilde oluşturmuş olduk. Bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından çok sıkmadan gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Bir zincir, yapmış olduğumuz herhangi bir köşeden ipi sabitleyelim. Bir zincir, aynı boşluğun içerisine sık iğne, 2 zincir, aynı boşluğa bir sık iğne. Yani köşeye bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapmış olduk. Şimdi yan yana 5 tane sık iğne yapacağız ve birinci sık iğneyi atlayarak ondan sonra yapmaya başlayalım. 1 2 3 4 ve 5. Tığın başını 2 kez doladım. Üçüncü sıradaki trabzan gruplarından üçüncüsünün içerisinden tığ geçirerek dörtlü trabzan yapalım. Ve arkada kaldığımız sık iğnelerden devam edeceğiz. Yan yana 5 sık iğne. Tekrar tığın başını 2 kez dolayalım ve yine 3. sıradaki pembe trabzan grubundan birincisinin ön ortasından tığ geçirerek dörtlü trabzan yapalım. İlk çapraz deseni bu şekilde oluşturmuş olduk ve kaldığımız sık iğnelerden devam edelim. Yan yana 5 tane sık iğne. Köşeye bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Evet, buradaki çapraz desenin sağ tarafında 5 sık iğne, ortasında 5 sık iğne ve sol tarafında 5 sık iğne yaptık. Bu kenarda yapmış olduğumuz işlemin aynısını tüm kenarlarda tekrar edeceğiz. Köşeyi yaptıktan sonra ilk sık iğneyi atlayalım. Yan yana 5 sık iğne. Ve çapraz deseni pembe trabzan grubunun ortasından yapalım. Arkadan kaldığımız yerden 5 sık iğne. Tekrar tığın başını 2 kez doladım. Birinci pembe trabzanın ön tarafından dörtlü trabzan. Şimdi kalan 5 sık iğneyi yapalım yan yana. Köşeye bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Çapraz desenden sonra sıranın sonunda yine 5 tane sık iğneyi yaptım ve ipi keserek alt sırada yapmış olduğumuz gizli birleştirmenin aynısını burada yapacağız. Zincirden sonra görünen ilmeğin tepe her iki kanadını alalım. Kesmiş olduğumuz ipi de bu ilmeğin içerisinden geçirelim.
En sonki sık iğnenin içerisinden tekrar geçirelim ve iç içe V'leri burada da oluşturmuş olduk. İpi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Şimdi tekrar pembe renk ile devam edeceğiz. Ve alt sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Fakat bu kez çapraz desenler oluşturmadan tüm ilmeklerin tepesine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Köşeden ipi sabitleyelim. Aynı boşluğun içerisine sık iğne, 2 zincir, sık iğne. İlk sık iğneyi atlayarak sonraki sık iğneden itibaren köşeye kadar altta yapmış olduğumuz ve görünen tüm ilmeklerin tepesine sık iğne yapalım. Köşeye bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son sık iğnenin tepesine tekrar sık iğneyi yapalım ve alt sıralarda yapmış olduğumuz gizli birleştirmeyi yaparak motifimizi tamamlayalım. Evet, bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyeceğiz arkadaşlar. En son arkada kalan parça ipleri de kesebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.